Japonya'ya 2 haftalık plan yapıp 2 gün havaalanında kalmamızın üstüne bir de gidemeyince buraya kadar gelmişken Kore'ye gidelim dedik. Geçen sene göremediğimizde bir sürü yer vardı zaten. İnince Kore'de olduğumuzu hemen anladığımız bu dev ekran bizi karşıladı. Zaten geçen seneden KYT vizemiz vardı, o yüzden ekstra bir şey yapmamıza gerek yoktu. Ama sizin KYT vizeniz yoksa gelmeden önce mutlaka doldurun, linkini de açıklamaya bırakıyorum. Sıra şansımıza geçenki kadar çok değildi, kontrolden geçip metro istasyonuna gittik. Burada da kocaman maskot vardı ve çok sevimli duruyordu. Biz hızlı tren tercih etmiyoruz çünkü All Stop tren de gayet rahat ve uygun fiyatlı. Burada hemen araya küçük bir bilgi vermek istiyorum. Havalimanında indiniz, metroya hemen binmeden önce şu sağdaki makineden 5000 won'a kartınızı alabilirsiniz. İsmi T-Money kart olarak geçiyor ve bütün toplu ulaşımlarda geçerli bir kart bu. Sonra şu sağdaki makineden de içerisine kullanacağınız kadar paranızı yükleyip direkt kullanmaya başlayabilirsiniz. Kore'de bir kartla birden fazla kişiye basma gibi bir durum yok. O yüzden 2 ya da daha fazla kişi gidiyorsanız herkes için birer kart almanız gerekiyor. Bu da aklınızda bulunsun. Çoğu aktarma ücretsiz ama bazı aktarmalarda da 100 won ila 400 won gibi bir şey kesiyor. Bir basım ücreti de 1500 won civarı bir şey. Kullandığınız metroya ya da otobüse göre de değişebiliyor. Eğer Kakao Map kullanırsanız yol tarifi aldığınızda size o hatta kullandığınızda ne kadar para ödemeniz gerektiğini de gösteriyor. Onun da ekran görüntüsünü şuraya bırakıyorum. Biz 4 günde toplamda 35.000 won gibi bir şey harcadık toplu ulaşıma. Ama her gün minimum 3 yer gezdik. Yani bir 5-6 kere toplu ulaşım kullandık. Buradan da kendinize göre hesaplama yapabilirsiniz. Uçaktan inince direkt otele gittik. Gangnam'daki Ibis Otel'de kaldık. İçini de size göstermek istedim. Biz gittiğimizde geceydi, o yüzden çekimi sabaha bıraktım. Her yer gerçekten çok temizdi. Tuvaletinde de Japonya'daki gibi suyun ısısını ve başka bir sürü şeyi değiştirebildiğiniz otomatik sistemlerden vardı. Çok büyük olmayan ama 2 kişi için de gayet yeterli bir odaydı. Pencerelerde sineklik olduğu için manzarayı koridordaki pencereden gösterdim. Etrafımız yemyeşildi. Çok temiz ve sakin bir yerdi gerçekten. Çatı katında ayrıca yemek yeme terası vardı. Burada sıcak ve soğuk su alabileceğiniz bir sebil ve bir mikrodalga mevcuttu. Dışarıda da ufak ama çok güzel yemyeşil bir teras bahçesi vardı. Zaten Kore'de teraslarda ağaç olmasına bayılıyorum. Çünkü çok güzel ve çok ferah duruyorlar. Temiz havanın keyfini çıkarmak için de mükemmel bir yer. Biz de son gün odadan çıkış yapacağımız için çok uzaklaşmak istemedik. O yüzden de kahvaltıyı bu terasta manzarayı izleyerek yaptık. İlk günün sabahında hazırlanıp Hongdae'ye gittik. Daha öğlen olmamıştı ama sokaklar çok kalabalıktı. Hongdae gerçekten her saat her dakika kalabalık olan bir yer. Turistten çok da Koreli vardı. Sanırım hafta sonu olduğu için herkes güzel havanın tadını çıkarmaya çıkmış. Her zamanki gibi basking yapanlar da vardı. Rapçi çocuğu biraz dinledikten sonra diğerlerine de baktık ama hazırlık yaptıkları için pek sesleri gelmedi. Sonrasında Hongdae'de yürümeye devam ettik. Buraya Moda Sokağı deniyor. Haritada da Hongdae Fashion Street olarak arayabilirsiniz. Her şey o kadar güzel ki durup bakmamak için kendimi zor tuttum. Çünkü sizin için güzel bir video çıkarmak istiyordum. Tabii ki videoyu kapattıktan sonra sokağa geri dönüp biz de biraz alışveriş yaptık. Burada genelde her şey 10.000 won ile 50.000 won arasında. Özellikle 20-30 bin won'a da bir sürü kıyafet bulabilirsiniz. Bunun yanında aksesuarlar, çantalar, fotobootlar ve bol bol falcıların olduğu bir sokak burası. Hongdae metroda çoğu ziyaretçi çevreyi pek bilmediği için 9 numaralı çıkıştan çıkıp direkt Moda Caddesi'ne çıkıyor. Ama eğer 1 numaralı çıkışa yürürseniz kocaman ve çok tatlış bir dükkan bulacaksınız. Biraz köşede kaldığı için metrodan çıkınca hiç görünmüyor ama kesinlikle gidip görmeye değer.
Adı Butter, içerisinde figür, aksesuar, banyo ve mutfak dekorasyon ürünleri gibi bir sürü şey var. Fotoğraf çekilmek için de birçok köşesi vardı. Ben bayıldım. Bütün ürünleri sizin için çektim ama uzun bir video olduğu için onu mağaza ziyareti olarak ayrıca YouTube kanalıma yükleyeceğim. İçeride bir sürü mini figür vardı. Anime sever biri olarak ben de Dandadan figürlerini görünce heyecanlandım. Çünkü daha önce hiçbir yerde görmemiştim. Yeri gelmişken eğer gelecek videoları kaçırmak istemiyorsanız hemen abone ol butonuna basın ve alarmları aç ikonuna tıklayın. Yine Hongdae metro durağında bir değil 2 numaralı çıkışa giderseniz orada da çok güzel bir kitap evi bulacaksınız. Burası aslında kitap evi ve kırtasiye karışımı bir yer. Burada da böyle farklı figürler falan vardı. Ben bu Mario serisine bayıldım. Burada bir sürü hediyelik eşyanın yanında ayrıca kozmetik, takı, parfüm gibi kişisel bakım ürünleri de vardı. Burayı da mutlaka ziyaret listenize eklemeyi unutmayın. İçeride çok güzel şeyler var. Hongdae'den çıkıp Yaksan Parkı'na gittik. Ama önce durağın hemen yanındaki Ajummadan Busan Hot Dog aldık. Enerjimizin yerine gelmesi gerekiyordu. Nitekim yolumuz dik ve bol merdivenliydi. Yani yaklaşık Kore'nin %90'ında olduğu gibi. Burası krallık zamanında kullanılan Seul şehir merkezinin sınırlarını belirleyen duvarların kalıntıları. Burada da sadece turistler değil bizim gibi gün batımını izlemeye gelmiş Koreliler de çoktu. Nereden bakarsanız bakın dört bir tarafta da çok ferah bir şehir manzarası var. Çevresinin bol bol yeşil olması da manzaranın güzelliğini arttırıyor. Burada yukarıdaki parktan sağ tarafa da sol tarafa da baksanız Namsan Kulesi'ni çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Biz burada gün batımını çekmek istedik ama bizim gibi düşünen bir sürü insan vardı. Yine de manzaranın tadını çıkarmak işte zor olmadı. Herkes çok saygılıydı ve sırayla gözlem terasını kullanıp fotoğraf ve video çekildik. Biz de ışık güzelken bol bol fotoğraf çekmeye çalıştık. Şimdi sizi Hyperlapse Seul gün batımı ile yalnız bırakıyorum. Yürüyerek Dongdaemun'a indik. Burada da Doğu Kapısı'nı görmüş olduk. Daha sonra da metroya atladık ve Yeouido Park'a doğru yola çıktık. Parka yakın bir yerde Meksika kafe vardı. Biz de taco yemeyi çok sevdiğimiz için alıp Han Nehri kenarında yemeye karar verdik. Bayağı kalabalık bir kafeydi. Lokaller tarafından çok seviliyordu sanırım. Çevresinde bir sürü gökdelen ve koca koca iş merkezleri vardı. Yürüyerek Yeouido Parkı'na vardık. Bu park kocaman ve çok düzenli bir yer. Biz oradayken havada ısıtlı bir balona denk geldik. Çok ilgi çekici ve güzel görünüyordu. Bir de hava açık olduğu için kocaman bir ay manzarası varmış gibi görünüyordu. Parkta bir sürü öğrenci gruplar halinde spor yapmaya gelmişti. Biz drone gösterisi olduğunu unutmuşuz. O yüzden sadece son gösteriyi yakalayabildik. Han Nehri kıyısına inene kadar da drone gösterisi sona erdi. Burada kıyıdan yürüyerek Mapo Köprüsü'nün diğer tarafına geçtik. Orada da bir 7-Eleven'dan içeceklerimizi alıp takolarımızı yemek için köprüye yakın bir yere oturduk. Çevremizde de bizim gibi serin havanın tadını çıkararak gece pikniği yapan Koreli çiftler vardı. Takolarımızı yerken eşimle de bol bol muhabbet edip anın tadını çıkardık. Hava soğuk olmaya başlayınca da otele dönmeye karar verdik ama otele dönmeden önce yakınlardaki Yongdongpo'da biraz dolaşmak istedik.
Bir sürü çalışan ve genç çevrede dolaşıyordu. Genellikle geleneksel mat çiplerin yani Kore yemeği restoranlarının olduğu bir yerdi. Bir de bir sürü noraebang yani karaoke odaları vardı. Hareketli gece hayatının tadını çıkarıp yerel bir burgercide burger yiyip günümüzü kapattık. İkinci günde görüşmek üzere. Dobojang.